Merhaba oyun severler. Oyunların gerçekten oyuncular için çıkarıldığı, CTRL-C, CTRL-V kısa yol tuşlarının icat edilmediği, Irak'a demokrasinin gitmediği ve Teletabilerin gerçekten mutlu olduğu zamanlarda Ubisoft adında güzel bir firma vardı. İşte bu firmanın seri üretime geçmediği zamanlar, oyuncuların severek oynadığı güzel oyunları sizler için bir liste haline getirmek istedim. İnanın zor oldu. 1986 yılından beri oyun üreten bir firmadan bahsediyoruz. Kolay değil. Yayıncılığını da yaptığı oyunları dahil edersek bilinen 522 oyundan bahsediyoruz. Ufak bir hesapla 36 yılda 522 oyun yaptığını ve yayınladığını düşünürsek her ay tam hesaplamayla 1.2 oyun çıkarmış oluyor. Bakın yılda demiyorum. Her ay bir oyun. Neyse, konumuz bu değil. Biz bu cenderede hem benim çok beğendiğim hem de genel kitlenin de takdirini kazanmış en iyi oyun Ubisoft oyununu listelemeye çalıştım. Sıralamaya geçmeden önce her zamanki gibi kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsak sevinirim. On numara Silent Hunter 3. Büyük bir ihtimal Ubisoft'un böyle bir oyunu olduğunu bile bilmiyor olabilirsiniz. Dedik ki o zamanlar kısa yol tuşları henüz icat edilmemişti. Bu oyunda o zamanlarda ortaya çıkan oyunlardan biri. 2005 yılında yayınlanan oyunda 2. Dünya Savaşı döneminde Atlantik'te bir Alman denizaltısını kontrol ediyor. Temelinde bir simülasyon oyunu olan Silent Hunter, gerçekçi oynanışı ile oyun dünyası için farklı bir renk olmuştur. İkinci Dünya Savaşı gazilerinden biri olan Alman Jürgen Osten oyunun teknik danışmanlığını üstlenmiştir. Tek oyunculu modunun yanında online modu da bulunan Silent Hunter 2005 yılının en iyi simülasyon oyunu seçilmesinin yanında simülasyon oyunu olmasına rağmen en iyi oyunlar kategorisinde de 3. olmayı başarmıştır. Bilmeyenler, farklı bir oyun denemek isteyenler için bence güzel bir alternatif. 9 numara Beyond Good and Evil. Şimdiki oyunumuzda sayısız ödül almış ki bunlardan 2 tanesi yılın orijinal oyun kategorisi ve oyun tasarımında mükemmellik ödülleridir. Ubisoft, orijinallik ve mükemmellik. Oyunun nasıl başarılı bir şey olduğunu anlatmak için başka bir denklem kurmaya gerek var mı? Orijinallik ve mükemmellik gibi kavramların geçtiği bir Ubisoft oyunu. Nereden nereye? Ne oldum dersen öyle, ne bok yiyeceğim dersin böyle. Ubisoft Pictures ve Milan stüdyoları tarafından geliştirilen oyun 2003 yılında yayınlandı. Güzel bir aksiyon ve maceranın yanında oynanış çeşitliliği ve hikayesiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeye başarmıştı. Bulmacalarıyla güzel bir tasarıma sahip olmasının yanında içerik olarak da gayet zengin olan oyun, başarısız bir lansman yüzünden istenilen hasılatı yakalayamadı. Hal böyle olunca da devam oyunu sıkıntıya girdi. Yıllarca ikincisi gelecek diye beklenilen devam oyununun yakın zamanda iptal edildiği de duyurulmuştu. Eğer bir gün Ubisoft'un CTRL tuşu takılır, bozulur ya da kafasına taş falan düşerse tekrardan gündeme gelebilir. O gün gelene kadar naftalin kokulu bu oyunu oynamak zorundayız. 8 numara Rocksmith 2014. Ubisoft'tan şaşırtan hareketler değil mi? Evet, ben de şaşkınım. Ubisoft San Francisco tarafından geliştirilen oyun 2013 yılında yayınlandı. Temelinde gördüğünüz gibi bir müzik oyunu. Ama işte yaptı mı yapıyoruz ağlama firması. Bu oyunla birçok kişinin beğenisini kazandı. Bu türün önemli ismi olan Guitar Hero'dan da en büyük farkı ve artısı herhangi bir kontrol cihazına ihtiyaç duymadan da oyunu oynayabiliyorsunuz. Bu da söz konusu oyunu bir adım öne çıkarmayı başardı. Bununla beraber 66 şarkıya ev sahipliği yapmakla beraber binlerce şarkıyı da DLC paketleri şeklinde indirebiliyoruz. Tek sıkıntı bu paketlerin ücretli olması. 7 numara Child of Light. Salvolar devam ediyor. Ubisoft ve bir JRPG oyunu. Hem de öyle eski falan değil ha. 2014 yılında yayınlanmış. Ubisoft Montreal Stüdyo tarafından geliştirilen aksiyon, macera, platform ve JRPG türündeki oyun birçok kişinin beğenisini almayı başardı. İsterseniz tek kişi, isterseniz 2 kişi tarafından oynayabileceğiniz oyunda Aurora isimli bir dük kızının uykusunda öldükten sonraki gözlerini hiç bilmediği bir diyarda açmasıyla hikayemiz başlıyor. Yaşadığı dünyaya dönebilmesi için yozlaşmış ve kötülerin kontrolü geçmiş olan bu dünyayı düzeltmesi gereken Aurora'nın macerasına tanıklık ediyor. Oyunun ilk yarısından sonra platform oyunlarında eşine pek rastlamadığınız uçma yeteneğine sahip oluyoruz. 8-10 saatlik oyun olan Child of Light koca dev oyunlar arasında bana göre bu listeye girmeyi hak ediyor. Özellikle Ubisoft gibi bir firmanın böylesine güzel ve tatlı bir oyun yapmış olması da ayrıca bizleri duygulandırmıştı. 6 numara Tommy Clancy's Splinter Cell Blacklist. Şu ana kadar 4 oyun söyledim ve hala klasik bir Ubisoft oyunu görmediniz. Hatta büyük bir ihtimal diğer 4 oyunun da adını bile duymamış olma ihtimaliniz var.
Çünkü hiçbiri Watch Dogs Legends popülerliğini yakalayamadı. Neyse biz oyunumuza mı devam edelim? Gizlilik oyunlarının önemli isimlerinden biri olan Splinter Cell serisi. Kendileri uzun ve yaşlı bir seri. Normal şartlarda gizlilik öğeleri bakımından Chaos Theory çok daha fazla sevilse de günümüzde bu oyunu oynamak pek cazip değil. En azından Blacklist ile peş peşe deneyince çok daha bariz bir şekilde fark edilebiliyor. Gizliliği biraz daha azaltıp aksiyonu artırılmasından dolayı bayağı eleştirilmiş ama günümüz şartlarına göre bakarsak hala oynanabilir güzel bir oyun olması Blacklist'in bu listeye girmesine sebep oldu. Hele grafiklerinin sağlamlığını da göz önüne alırsak çok daha cazip durduğu gerçeği su götürmez. 5 numara Prince of Persia: The Sand of the Time. İşte gerçek bir efsane. Assassin's Creed serisinin doğuşuna sebep olan oyun. Kaç yıldır bir remake'in becerip çıkartamadıkları oyun. Yeni bir Prince of Persia oyunu gelecek diye milleti gazladıkları oyun. Ubisoft'u zengin eden oyun serisi. Ve o serinin bana göre en iyisi olan The Sand of the Time, Zamanın Kumları. 2003 yılında en iyi oyunlar arasına girmiş çok sayıda ödülü toplayarak bunu da tescillemişti. Günümüzde bile hala açıp oynanabilir olması, zamana karşı olan direnci takdire şayan. Aksiyon macerası, bulmacaları, mekanikleri her şeyle mükemmeliyetçi bir oyun. Hayatında ilk defa bu oyunu oynayan genç arkadaşlar vardır muhakkak. Ne demek istediğimi belki tam anlayamayabilirler ama bu oyunlar zamanımızın Valhalla'sı, God of War'ı, Elden Ring'iydi. Zamanın ötesinde oyunlardı bunlar. Yoksa şu an bu oyunu alıp 3A bir oyun ile karşılaştırırsanız çok saçma ve anlamsız olur. Zamanında oynadığınızda size yaşatmış olduğu duyguların derinliği burada çok önemli. Bu noktayı kaçırmamak lazım. 4 numara Rayman Legends. Liste bitmek üzere ve hala sizin istediğiniz oyunlar bu listede yok değil mi? Normal. Çünkü bunlar birçoğunuzun pek bilmediği ama gerçekten çok kaliteli oyunlar. Üzerinden yıllar geçse de bir dünya oyun çıksa da bu oyunların etkisini yakalamayı başaramadılar. Ubisoft Montpellier Stüdyo tarafından geliştirilen oyun 2013 yılında yayınlandı. Bir platform oyunu nasıl olur da bu sıraya gelebilir diye soruyorsunuz. Hatta içinizden bana hakaret bile ediyor olabilirsiniz. Ama Rayman Legends çok önemli işler başardı. Harika bölüm tasarımları, çevre atmosferi, düşman çeşitliliği, hatta boss bölümleri, karakter tasarımı, oynanışı, mekanikleri ve müzikleriyle bir bütün olmayı başardı. Bir yeri yaparken diğer tarafı yıkmadı. Bu kalitesini de hem satış rakamlarına yansıttı hem de oyunculara aktardı. Belki de ondan sonra devam eden oyunlar bu kadar başarılı olmadı ama Legends efsaneler arasına girmeyi fazlasıyla hak etti. Assassin's Creed Black Flag. Ve işte geldik ilk 3'e. Artık bir Assassin's Creed oyunu koymak lazımdı değil mi? İşte burada gerçekten ortalık karışıyor. En iyisi belli bana göre ama ikinci en iyi seçmek gerçekten zor. Odyssey, Origins hatta Valhalla. Bunlar gerçekten çok büyük oyunlar. Belki sizin için serinin diğer oyunlarda bu şekilde olabilir. Benim için Black Flag çok daha başarılıydı. Sıkılmadan bitirebildiğim nadir Assassin's Creed oyunlardan biridir. Oyunun ilerleyişi beni içine çekmeyi başardı. Tabi yine de uyuz olduğum şeyler yok muydu? Tabii ki vardı. En basitinden aptal adam takip etme görevi. Hatta bunu gemiyle bile yaptırmışlardı. Gizlice gemiyle başka bir gemiyi takip etmek. Kulağa ne kadar saçma geliyor değil mi? Ama buna rağmen eğlenmiş ve keyif almıştım. Sanırım bunda çok fazla yan göreve girmememde sebep olmuştur. Uzatmayalım efendim. Zira ikinci oyunumuzda bir Assassin's Creed oyunu. 2 numara Assassin's Creed 2. Bu oyun hakkında ne kadar detaya girersek girelim hep eksik kalacaktır. Ama tek kelimeyle bir oyunun kaliteli olduğunu nasıl tarif ederseniz derseniz Ezio der sunarım. Her şeyiyle unutulmaz bir karakterdi. Sırf bu karakterin karizması için bile bu oyunu her zaman en iyiler listesine olmak zorunda. Oyun dünyasının Haluk Bilgileri gibi. Öyle başarılı, öyle unutulamaz. Tabi bunun yanında da bu oyunla beraber oyun dünyasına kazandırılan büyük açık dünya ve yan görev kavramları, işin teknik detayları. Karakterin çevreyle etkileşiminin ilk defa bu kadar fazla olması, çevremizdeki insanların olaylara tepki vermesi, atmosferi, hikayesi yaz babamda yaz. Ya her şeyi bir kenara bırakın, yıl 2009. O yıla kadar böyle bir şey görmemişsiniz. Görgüsüz gibi üzerine atlamışsınız. Serinin en iyi Assassin's oyunu. Yani gerçek manada suikastçı birini kontrol ediyor, onun tarihine eşlik ediyoruz. Olayın özünün verildiği ilk oyun. Farklı maceralar aramadan, farklı diyarlara gitmeden, fantastik kurgulara girmeden yapmak istediğini yapmış, her şeyi tadında bırakmış. Eğer bir oyun remake ve remaster'ı hak ediyorsa o da kesinlikle bu oyundur. Ve geldik son oyuna. Kaç dakika arasında listeyi bitirdik.
Siz birinciyi tahmin ede durun. Ben son oyuna geçmeden önce bazı şeyler söylemek istiyorum. Öncelikle bu liste asla genel kitleye hitap eden bir liste değil. Tamamıyla benim kendi tercihlerim doğrultusunda hazırlanmış bir liste. Kalkıp hayır o bir değil, birinci oyun şu olmaydı derseniz itiraz edemem. Çünkü sizin için o birinci olabilir. Birbirimizin tercihlerine ve zevklerine saygı duymamız lazım. Listeye alamadığım çok oyun oldu. İnanın, misal Valhalla. Kesinlikle bu listede olabilecek bir oyun. Misal son sıradaki Silent Hunter 3 listeye almayıp Valhalla'yı alabilirdim. Ama listeye 3 tane Assassin's oyunun fazla geleceğini düşündüm. Farklı ve özgün oyunlara yer vermek istedim. Bakın zamanında bu lanet olası gözü kör olası firma böyle oyunlar da yaptı demek istedim. Listeye almak istediğim ama alamadığım çok oyun oldu. Bu onların kötü olduğunu anlamına gelmez. Sadece tercih meselesi. Ve artık listenin birincisine sıra geldi. Bana göre Ubisoft'un en iyi oyunu. 1 numara. Watch Dogs Legends. Gerçek dünya. Şaka lan şaka. Tabii ki öyle bir şey yok. Dalga geçiyorum. 1 numara. Far Cry 3. Listenin birincisi olmayı hak etmesinin en büyük sebebi hak verirseniz ki çok başarılı yazılmış. Oyun dünyasının en iyi kötü karakterlerinin başında gelen Vaz karakteri. Tabi bunun yanında oyuncuya vermiş olduğu özgürlük hissi, geniş açık dünyası, dönemine göre çok başarılı olan atmosferi ve grafik kalitesi, Far Cry 3'ün başarılardan sadece birkaçı. Silah çeşitliliğinden tutun da hikayesinden oynanışa varana kadar birçok ince detay onu unutulmazlar arasına sokuyor. Bazıları için bu tercih Far Cry 2'dir, ona hak veririm. Dediğim gibi bu tamamen tercih meselesi. Ama en başta dediğim gibi akılda kalan diyalogları ve olay örgüsü sebebiyle Far Cry 3 benim için özel bir oyundu. Haliyle bu listenin de birincisidir. Bu haftalık bizden bu kadar. Hepinize iyi eğlenceler. Hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.